Akıllı ev sistemlerinin ne kadar mal olduğunu ve bunları nasıl optimize edebileceğinizi biliyor musunuz? Mesela hazır bir sisteme 500-600 lira vermektense 30 liralık bu elimde gördüğünüz daha basit bir çözümle nasıl kendi evinizi daha akıllı hale, daha ucuza getirebilirsiniz gibi ipuçları da paylaşıyor olacağım. O zaman başlayalım. Akıllı eve yeni başlamak isteyenlerin aklındaki en büyük soru bunun ne kadar maliyetli olacağı oluyor. Çünkü piyasada birçok ürün var, birçok alternatif var, birçok farklı sistem var. Hangi sistemi nasıl kullanabileceğinizi biliyor olursanız olabilecek en uygun şekilde akıllı evinizi inşa edebilirsiniz. Burada karşımıza bazı sorular çıkıyor. İlk olarak akıllı ev sistemlerinin maliyeti ne kadar? Bu cihazların daha ucuz alternatifleri var mı? Hangi durumlarda ucuz tercih etmem lazım? Hangi durumlarda kaliteli cihazları tercih etmem lazım? Wi-Fi ve Zigbee gibi farklı cihazlar var. Bunlardan hangisini kullanmanız lazım? Hangisi sizin uzun sürede işinize daha çok yarar gibi sorular da ortaya çıkabiliyor. Bunları da bu videoda cevaplıyor olacağız. Onun dışında hangi platformu tercih etmem lazım? Google'la entegre cihazları mı tercih etmem lazım? HomeKit'le mi? Alexa'yla mı? Yoksa Home Asistan'la mı? Yoksa sadece kendi app'inden kullanabildiğim cihazlarımı tercih etmem lazım? Nasıl sistemleri tercih etmem lazım? Ve bunlarla da bir ekosistem kurmak istersem hangi ekosistemi kurmak ne kadar mal oluyor? Onlara da değiniyor olacağız. Bir de enerji verimliliği konusu var. Sonuçta bu cihazlar elektrik tüketen cihazlar. Onun dışında evdeki sistemleri de kontrol ederken aslında evdeki kullanılan elektriği, doğalgazı da ayarlama durumları olabiliyor. Burada da aslında verimlilik bizim için önemli bir soru oluyor. Dikkat etmemiz gereken noktalardan biri oluyor. Onun dışında bir de yaşam tarzımıza uyumuna dikkat etmemiz lazım. Hani hepimizin yaşamı farklı, hepimizin farklı rutinleri var. Farklı şekilde günümüzü geçiriyoruz. Bundan dolayı da bizim günümüzü aslında en verimli hale getirebilecek, bizim işimize en çok yarayan cihazlar hangileri olur? Bunları nasıl yapabiliriz gibi sorular da ortaya çıkabiliyor. Ve akıllı ev sistemine gerçekten başlayacaksanız bunları uzun vadede nereye götürmek istiyorsunuz? Size uzun vadedeki geri dönüşleri nasıl olacak gibi durumlar da oluyor. Neden bu kadar çok soruyla giriş yaptık derseniz çünkü seçeceğimiz ürünler, bize yapacağı maliyetler veya kaç tane, ne kadar ürüne, hangi ürüne ihtiyacımız var gibi soruların cevabı aslında bu sorularda saklı ve bu sorulara da cevap verdiğimizde aslında tercih etmemiz gereken ürünlere ve ortalama bir maliyete de sahip oluyoruz. Bu videoda herhangi bir markayı spesifik olarak göstermeyeceğim. Sadece ortalama fiyatlarla neleri nasıl yapıyoruz, hangi sisteme gidersek nasıl bir yol bizi bekliyor, o gibi durumlara değineceğim. O zaman artık maliyet ve akıllı ev sistemi oluşum kısmına geçebiliriz. Çünkü önceki videolarda da bir akıllı ev inşa ediyorduk. Fakat bunların maliyetine hiç değinmemiştik. Bu videoda Home Asistan'la ilgili maliyet noktalarına değiniyor olacağım. O zaman hadi başlayalım. İlk başlığımızda akıllı ev sistemlerinin genel bir maliyetine bakalım. Genel olarak bizi nasıl bir maliyet bekliyor? Akıllı ev sistemleri dediğimizde aslında birçok cihazı konuşuyor oluruz. En sık bildiğimiz akıllı ampuller, akıllı elektrik devreleri. Fakat mesela bir akıllı termostat da akıllı ev aletine girer. Bunun iki farklı türü bulunur. Mesela birisini kombiye entegre ederseniz kombiyi direkt ona göre açıp kapar veya peteğinize bağlarsanız odanın ısısına göre peteği açıp kapar şeklinde. Bu tür cihazlar da bulunuyor veya birçok evde bulunan robot süpürgeler, bunlar da akıllı ev sistemlerine dahil oluyor. Ama taktığımız en ufak bir priz de bir akıllı ev sistemi veya bir ampul de akıllı ev sistemi diyebiliriz. Mesela ampulde de karşımıza farklı senaryolar çıkıyor. Farklı 3-4 tane tercih etme şekli var. Onlara da videonun ilerleyen dakikalarına değineceğiz. Ama genel olarak bu akıllı ev sistemlerinin maliyetleri 300 liralardan başlayıp 5.000, 10.000, 20.000 bantlarına kadar çıkabiliyor. Tamamen seçeceğiniz cihaza göre burada bir fiyat baremi oluyor. Çoğu cihazın ucuz alternatifleri de var. Ama burada özellikle elektrik sistemini kullanan, elektriğe direkt entegre olan cihazlarda ucuza kaçmanızı çok tavsiye etmem. Çünkü atıyorum bir akıllı prize sadece ucuz diye alırsanız ve oradaki herhangi bir elektriksel problem daha sonrasında bağladığınız sistemin yanmasına da sebebiyet verebilir. Mesela bilgisayarınızı bağladıysanız prizde 100 lira, 200 lira daha ucuza kaçtım diye bilgisayarınızı bozma ihtimaliniz olabilir. Ondan dolayı direkt elektrikle teması olan cihazlarda kaliteli cihazları tercih etmenizi öneririm. Ama mesela bir tane ısı nem sensörünüz vardır. Burada ucuz da tercih edebilirsiniz. Çünkü çok problem yaratacak şey değil. Belki doğruluk değerleri birazcık değişken olabilir. Ama maliyeti kısmak adına böyle yollara gidebilirsiniz. Akıllı eve ilk başlarken de bir anda bütün sistemi almaktansa ufak ufak parçalarla başlamanızı öneririm. Ne gibi ufak parçalar? Mesela bir akıllı prizle başlayabilirsiniz. Evimizdeki birçok şey zaten elektriğe bağlı oluyor ve akıllı prizler de bu noktada önemli bir rol oynuyor. Prizlerde benim en sevdiğim özellik ise bütün cihazlarınızı bir nevi akıllı hale getirebiliyorsunuz. Mesela masa lambanız var. Masa lambanıza akıllı prizi takarsınız. Lambanız sürekli açık kalır.
siz prizi açıp kapayarak aslında o lambayı açıp kapıyor olursunuz. Böylece de aslında onu akıllı hale getirmiş olursunuz. Veya mesela bilgisayarınıza bağlarsınız. Açıp kapayarak bilgisayarınıza güç verebilirsiniz. Bu şekilde bilgisayarının açılmasını da akıllı hale getirmiş olabilirsiniz. Kahve makinenize bağlayabilirsiniz. Işığınıza bağlayabilirsiniz. Şarj aletlerinize bağlayabilirsiniz. Yani aslında bağladığınız bütün cihazları akıllı hale getirebilirsiniz gibi bir senaryo çıkıyor. Ondan dolayı akıllı prizlerle giriş yapmak gerçekten keyifli oluyor. Ve nispeten de daha uygun fiyatlı çözümlü oluyor. Mesela şu anda piyasadaki akıllı prizler ortalama 250 lira ile 500 lira bandında değişiyor. Bu fiyat aralığındaki prizleri kullanabilirsiniz. Bunlarla sistemlerinizi akıllı hale getirebilirsiniz. Zaten bu sistemlere giriş yaptığınızda sürekli bir priz ihtiyacınız olacak. Sürekli bir priz almanız gerekecek. Ondan dolayı prizle başlamak faydalı olur. Eğer daha önce hiç yapmadıysanız, yeni giriyorsanız şöyle de bir yol izleyebilirsiniz. Bir tane priz alırsınız. Bunu farklı yerlerde dönüşümlü kullanabilirsiniz. Bakarsınız hangisi daha çok işinize yarıyor, nasıl ilerleyebiliyorsunuz gibi değerlendirebilirsiniz. O konuda da oldukça güzellerdir. Bir diğer giriş noktası ise bizim ampullerimiz. Akıllı ışıkları da kullanabilirsiniz. Özellikle odanızın ışığını açmada, sabah uyandığınızda ışığını da sizi uyandıracak şekilde, güneşin doğuşunu taklit edecek şekilde aydınlanması veya işte siz bir odaya girdiğinizde yanması, çıktığınızda sönmesi, evden çıktığınızda evdeki bütün ışıkların kapanması, geceleri belli bir saatte ışıkların yanması gibi senaryolar kurmakta da akıllı ampuller gerçekten faydalı oluyor. Burada akıllı ampullerde dikkat etmemiz gereken nokta, çok fazla fiyat seçeneği var. Yani çok kaliteli ampuller de var. Bunların renk doğruluk değerleri daha iyi olabiliyor. RGB tonlarında daha fazla size seçenek sunabiliyor veya daha kaliteli ışıklar, ledler kullanılabiliyor. Fakat ampuller de bozulabilen cihazlar, yani normal evimizdeki ampulleri de dönem dönem değiştirmemiz gerekiyor çünkü patlıyorlar. Ondan dolayı giriş aşamasında eğer bütçenizi zorluyorsa gayet uygun fiyatlı çözümler var. Onları tercih edebilirsiniz. Atıyorum RGB olmayanları tercih edebilirsiniz. Odanızda RGB kullanmıyorsanız RGB olmayan bir model seçip sadece ışığın açılmasını, parlaklığını ayarlanması gibi durumları kontrol edebilirsiniz. Veya RGB istiyorsanız da buna alternatif yöntemlere bakabilirsiniz. Birçok cihazın birçok farklı özelliği bulunuyor. Burada da genelde arattığınızda karşınıza hep Philips'in Hue cihazları çıkıyor. Onlar da ortalama 1000 lira ile 5000 lira arasında değişiyor. Fakat daha uygun çözümleri de yine 300-500 lira bantları arasında bulabiliyorsunuz. Akıllı ampuller de evi kurarken alacağınız ilk cihazlardan olabilir. Kullanması da oldukça keyifli. Siz de böyle gerçekten bu akıllı ev sistemine adapte eden bir giriş yapıyor. Çünkü evinizin aydınlatmasını sesinizle bir tuşa basarak veya hiçbir şey yapmadan zamanladığınız senaryolara uygun şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Giriş için bu maliyetleri göze almamız gerekiyor. Burada dediğim gibi en iyi markayı almanıza veya işte en iyi sistemi almanıza gerek yok. Öncelikle uygun fiyatları tercih edip daha sonra bütçeniz dahilinde sistemlerinizi arttırabilirsiniz. İhtiyaçlarınızı analiz edip ona göre daha gelişmiş sistemlerde kullanabilirsiniz. Sadece tekrardan hatırlatmak istiyorum. Özellikle elektriğe bağlı sistemlerde, akıllı prizlerde, akıllı rölelerde lütfen ucuza kaçmayın. 200-300 lirayı daha ucuza verip evinizde bir yangına sebebiyet vermektense veya cihazınızın bozulmasındansa bu elektriği kontrol eden cihazlarda lütfen bilindik markaları tercih edin. Ampul gibi şeylerde de daha ucuzları tercih edebilirsiniz. Sonuçta bozulan cihazlar. Bir de mesela aydınlatmada şöyle bir seçenek de karşımıza çıkıyor. Sürekli ampul değiştirmektense veya işte akıllı ampul kullanmaktansa normal ampulleri veya mesela ampul değil de led bir avizeye sahipsinizdir. Hani herhangi bir ampul değişikliği yapamıyorsunuzdur. Bu gibi durumlarda da komple anahtarınızı akıllı hale getirebilirsiniz. Bu ışığı açıp kapadığımız anahtarların da akıllı versiyonları var. Onları da akıllı olarak tercih edebilirsiniz. Böylece dokunmatik ekranla veya işte gene sesli komutla uygulama üzerinden kontrolleri sağlayabiliyorsunuz. Burada da şuna dikkat etmeniz gerekiyor. O akıllı anahtarların genelde nötr ihtiyacı oluyor. Fakat normal şu anda halihazırda bağlı olan anahtarlarda nötr olmadığı için ekstradan bir nötr kablosu çekmeniz gerekiyor. Eğer bu konuda deneyimliyseniz çekebilirsiniz. Fakat deneyiminiz yoksa da bir elektrikçiden destek almanız gerekir. Bu sistemlere geçerken de nötr ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Eğer nötr çekmek istemezseniz de Sonoff'un çıkardığı nötre ihtiyacı olmayan bir röle vardı. Bunu da alıp kullanabilirsiniz. Yaklaşık 600 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Onu da direkt anahtarınıza gelen elektriğe bağlayıp oradan çıkış yapıp kendi anahtarınıza giriyorsunuz. Böylece isterseniz hem anahtar üzerinden veya akıllı bir şekilde telefon sesli komut üzerinden kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. Bu da ek bir çözüm olarak çıkıyor. Yani mesela bir sistem için 3 farklı senaryo karşımıza çıktı. Röle kullanabiliriz, anahtarı akıllı yapabiliriz veya
veya ampulümüzü akıllı yapabiliriz. Bunları bilirseniz bunlara göre ve kullanmak istediğiniz sisteme göre bir yol haritası çıkartabilirsiniz ve bütçenizi de buna göre optimize edebilirsiniz. Ondan dolayı bu bilgiler sizin için çok önemli olacak. Mesela bir de şöyle bir durumla karşılaşabiliyoruz. Bu monitörlerin televizyonun etrafına çekilen ledlerin ekrandaki görüntüye göre yandığını, arka plana daha fazla derinlik ve güzel görünüş kattığını görmüş olabilirsiniz. Bunu bağlamak için de televizyondaki görüntüyle ışıkları senkronize eden ek bir kutuya ihtiyacınız oluyor. Buraya HDMI giriyor. Çıkışından da hem televizyonunuza hem ışıklara ayrı çıkış veriyorsunuz. Bu cihazlar çok pahalı cihazlar. 12-13 bin liralara kadar ulaşabiliyor. Ondan dolayı eğer ki televizyon bağlayacağınız bir sistem yapıyorsanız böyle bir maliyetin olduğunu da unutmayın. Onun yerine televizyon bağlamak yerine mesela bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. Bilgisayar için olan ışıkları alıp 24 veya 27 inçe göre değişik boyutları oluyor. Sizin monitörünüze uygun olan bir ışığı seçip onu monitörünüze bağladığınızda bilgisayarınıza indireceğiniz bir yazılımla direkt senkronlayabiliyorsunuz mesela. Öyle bir durumda bu HDMI kutusuna ihtiyacınız olmuyor ve 12 bin liralık bir maliyetten aslında kurtuluyorsunuz. Bu da göz önünde bulundurabileceğiniz alternatif sistem kurmalardan ve çözümlerden biri olarak düşünebilirsiniz. Derseniz ki ben daha da ucuza çözmek istiyorum, ne yapabilirim? Burada da kendi sisteminizi kendiniz yaratabilirsiniz. Nasıl? Mesela şu anda elimde bir tane NodeMCU var. Bu NodeMCU internete bağlanabilen bir tane devre. Aynı Arduino'lar gibi düşünebilirsiniz. Bunun kodlamasını siz kendiniz yapıyorsunuz. Fakat kodlamayı bilmiyorsanız da hiç kodlama yapmadan nasıl bunu kodlayabileceğinizi de anlatacağım. Bu NodeMCU'lar da ortalama 130-200 bandı arasında değişiyor. Bir de bunlara takabileceğiniz normal Arduino'da kullanılan devre elemanlarımız var. Mesela bir tane sıcaklık nem sensörümüz var. RFID sensörümüz var. Bu kartları okuttuğunuzda tetiklenen sensörlerden. Ultrasonik mesafe sensörümüz var. Bu da bir cismin yakınlığını, uzaklığını tespit edip ona göre tetikleyebiliyor. Bu parçalar da 30 lira ile 100 lira arasında değişen aslında parçalar. Çok rahat bir şekilde internetten temin edebiliyorsunuz ve çok rahat bir şekilde bağlantılarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Zaten üzerinde pimleri hazır olarak geliyor. NodeMCU'daki pinlere bir ara kablo sayesinde bağlayıp buna da gücünü verdiğinizde çalışan bir sistem oluyor. Peki şimdi hiç kod bilmeden nasıl yapılıyor kısmına gelecek olursak da bildiğiniz üzere bir önceki videolarımızda Home Asistan'ı kurmuştuk. Home Asistan'da bulunan ESP Home diye bir adet modülümüz var. Bu modül sayesinde hiç kod yazmadan direkt ESP Home'un bize verdiği hazır kodu alıp NodeMCU'ya yükleyip çalıştırabileceğimiz sistemler oluşturabiliyoruz. Eğer ki esphome.io sitesine giderseniz orada hangi cihazları desteklediğini görebilirsiniz. NodeMCU'ları zaten destekliyor fakat bu ek sensörler olarak hangi sensörleri desteklediğini de hangi sensörler için ne kodları olduğu da oradan görebilirsiniz. Ben de sonraki videoların birinde sıcaklık ve nem sensörünü NodeMCU kullanarak nasıl yaptığımı gösteriyor, anlatıyor olacağım. Onu kaçırmamak için de takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Peki bu ESP Home ne gibi sensörleri destekliyor? Ne gibi sensörlerle sistemler kurabiliyoruz diyecek olursak da hava kalite sensörlerinde kullanabiliyorsunuz. Mesafe sensörlerinde kullanabiliyorsunuz. Isı, nem, basınç gibi sensörlerde, ağırlık sensörlerinde kullanabiliyorsunuz. Onun dışında az önce gösterdiğim RFID, NFC gibi bu kart okutmalı sistemlerde de kullanabiliyorsunuz. Ve belki de hepimizin en çok seveceği dokunmatik ekranlar, RGB ışıklar, ledler üzerinde de kullanılabiliyor. Onun dışında servo motorlar ve buzzer dediğimiz bu ses çıkartan sistemlerde de kullanılabiliyor. Fakat bir sensör almadan önce esphome.io'ya bir bakın. Orada zaten model olarak açıklıyor. Orada yazan modeli sipariş verip alıp bir NodeMCU'ya bağlayıp kullanabilirsiniz. Bu nasıl yapıldığını da dediğim gibi ileriki videolarda anlatıyor olacağım. Eğer o video yayınlandıysa da şu anda kartlara koydum zaten. Oradan da videoya ulaşabilirsiniz. Diğer ve çok önemli bir konumuz ise Wi-Fi cihazlar mı, Zigbee cihazlar mı tercih etmeniz gerektiği. Bu konuda açıkçası ben çok pişmanım. Konuya çok hakim olmadan başlamıştım. Keşke şimdiki bilgim olsaydı farklı başlangıçlar yapsaydım diyorum. Ne gibi farklı başlangıçlar? Wi-Fi cihazı direkt alıp gücünü verip telefondan internete bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir ek bir şeye gerek olmuyor. Direkt Wi-Fi'ye bağlanıyor ve o şekilde çalışıyor. Zigbee cihazları ise bir tane köprüye bağlıyoruz. Bu köprüyü Philips Hue'larda da görmüş olabilirsiniz. Hue sistemleri içinde köprüye ihtiyaç oluyor veya işte Zigbee cihazları da kullanabilmeniz için bir köprüye ihtiyaç oluyor. Bu köprü ne işe yarıyor diyecek olursak da bir Ethernet kablosuyla köprüyü internete bağlıyoruz. Ondan sonra geri kalan bütün cihazları da köprüye bağlıyoruz. Böylece aslında cihazlar köprüyle bir iletişim kuruyor. Köprü de internetle bir iletişim kurup oradan bize bütün sistemi kontrol etmemizi sağlatıyor. Burada da fiyat olarak bakacaksak gene Wi-Fi cihazların maliyeti bir tık daha pahalı oluyor. Çünkü içerisinde Wi-Fi modülleri oluyor. Fakat Zigbee ile çalışan cihazların maliyetleri biraz daha ucuz oluyor. Fakat ekstradan bir bridge'e ihtiyacımız oluyor.
Bu da doğal olarak bir başlangıçta bir maliyet yaratıyor. Şu anki güncel fiyatlarda Zigbee köprüleri ortalama 1000 lira civarındayken Philips'inkiler 2000 lira civarında oluyor. Burada her sistemin kendi köprüsü var. Yani Philips köprüyü alıp Zigbee bir cihazı ona bağlayamıyorsunuz. Kullandıkları protokollerin aynı olması gerekiyor. Evet, başlangıçta bir maliyet yaratıyor fakat şöyle bir faydası var. Her cihazı direkt internete bağlamadığınız için, bir köprüye bağladığınız için internetteki o cihaz bağlama limitinizi doldurmamış oluyor. Onun dışında cihazın internetten koptu, bir daha bağlandı, internet durumlarıdır, odur budur gibi problemlere yol açmıyor. Çünkü direkt Zigbee ile bağlanıyor ve onu da genellikle Ethernet'le bağladığınız için kopma durumları çok sık yaşanmıyor ama Wi-Fi cihazlarda kopmalar olabiliyor. Ve zaten modemin de belli bir cihaz kaldırabileceği kapasitesi olduğu için ona göre bir modem seçmeniz gerekiyor. Veya işte oradaki o cihaz sayısını arttırmak için modemi çoğaltmanız gerekiyor gibi durumlar olabiliyor. Ondan dolayı Zigbee cihazların hem maliyet olarak hem de bu bağlantı kolaylığı olarak avantajları bence var. Fakat kimisi de direkt Wi-Fi cihazları tercih ediyor. Direkt alıp Wi-Fi bağlayıp çalıştırmak, atıyorum bir akıllı ampulü bağlayıp çalıştırmak çok daha pratik geliyor. Çünkü tek bir cihaz varsa evet Wi-Fi daha mantıklı ama çoklu cihazlarda Zigbee'ler daha öne çıkabiliyor. Bazı cihazların Wi-Fi modeli olmadığı için illaki bir yerde Zigbee'ye ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu gibi durumlarda da sırf bir cihaz için bir köprü almaktansa şu anda benim başıma gelen durum, keşke başta köprüyü alsaydım da diğer cihaza da ona göre entegreli alsaydım deyip daha rahat bir bağlantı sağlayabilirdim. Ben de ek Wi-Fi cihazı aldığım için şimdi Zigbee cihaza bir ihtiyacım olduğunda sadece bir cihaz için bir köprü almak çok mantıklı gelmiyor. Fakat diğer cihazda da yavaş yavaş Zigbee'ye çevirip daha çok cihazla zaten bu seriyi ilerleteceğiz. Orada da o Zigbee cihazı nasıl kullandığına değiniriz. Zaten Wi-Fi cihazının kurulumunu bir önceki videolarda gerçekleştirmiştik. Nasıl kurulduğunu göstermiştim. Bir de şuna dikkat etmeniz lazım. Modeminize direkt Ethernet'le bağlı birden fazla cihaz kullanıyorsanız, mesela 2 tane köprü kullandınız, bir de Home Assistant'ı taktınız, sonra bilgisayarınızı bağladınız diyelim. Üzerindeki portlar sayılı olduğu için port yetersizliği oluyor. Bir port artırıcı cihaza ihtiyacınız olabiliyor. Ondan dolayı cihazları seçerken de bu Ethernet bağlantılarını iyi planlamanız gerekiyor. Sonrasında da Ethernet'le çoğaltmak için ek bir cihaz maliyeti çıkıyor. Fakat o cihazlarda öyle çok pahalı cihazlar değil. Çoğaltıcılarda da ulaşılabilir maliyetli cihazlar bulunuyor. Ona da tercih edebilirsiniz böyle bir senaryoda. Veya yeni bir modem alıp onun üzerine akıllı ev sistemini kuracaksanız da bu faktörü göz önünde bulundurup üzerindeki Ethernet çıkışlarının sayısına dikkat etmenizi öneririm. Gelelim platform seçimine. Hangi platformları tercih etmemiz gerekiyor? Nasıl bir başlangıç yapmamız gerekiyor? Home Assistant'ın kurulum videosunda birazcık buraya aslında değinmiştik. Neden Home Assistant kuruyoruz? Diğer cihazlar neler gibi. O videoyu da izleyebilirsiniz. Özet geçmek gerekirse her cihazın kendi mobil uygulaması oluyor ve o uygulama üzerinden ücretsiz bir şekilde cihazları kontrol edebiliyorsunuz. Eğer cihazınızın Google, Alexa veya HomeKit desteği varsa da bunlara bağlayıp buralardan da kontrol edebiliyorsunuz. Mesela Google'da kontrol etmek için cep telefonunuzu kullanabilirsiniz. Apple cihazda da Google Home'un uygulaması yüklenebiliyor bu arada. İlla Google'ı Android telefonlarda kullanacağım gibi düşünmeyin. Telefonunuza sesli bir komut vererek, örnek olarak ışığımı aç dediğinizde ışığınızı açacak şekilde bunu senaryolaştırabiliyorsunuz. Bunun için de herhangi bir gene bu uygulamayı kullanmak için ek bir ücret ödemeniz gerekmiyor. Fakat bu Google veya Alexa'nın haplarına erişmek isterseniz, yani evinize fiziki olarak bir cihaz bağlayıp sesli komutla tetikleyip yapacağı görevi söylemesini isterseniz o zaman ek bir maliyet açılıyor. Bu haplardan almanız gerekiyor. Hapla kullanmakta telefonla kullanmak arasında bu arada hiçbir fark yok. İkisi de aynı komut mantığıyla çalışıyor. Sadece hapla kullandığınızda sürekli telefonunuzun kilidini açmanıza veya işte telefonunuza ulaşmanıza gerek yok. Direkt evin içerisinde seslenerek aktif edebiliyorsunuz. Böyle bir güzelliği var. Bu cihazda da gene Home Assistant kurulum videosunda daha detaylı bir şekilde göstermiştim. Burada da şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Her cihaz Google'a veya Alexa'ya bağlı uyumlu olmuyor veya HomeKit'e uyumlu olmuyor. Cihaz seçerken uyumluluğunu kontrol etmemiz gerekiyor. Bunu çözmek için biz Home Assistant kurulumuna ve onunla ilgili bir seriye başlamıştık. Home Assistant'da farklı birçok markada cihazı birbirine entegre edip bunu bir panel üzerinden tek bir ekrandan kontrol edebiliyorsunuz. Böyle bir avantajı vardı ve birçok daha özelleştirmesi vardı. Home Assistant'ı kurmak için de bir maliyet yapmanız gerekiyor. Ne gibi? Home Assistant'ı kurmak için de ekstra bir cihaza ihtiyacınız var ve bu cihazın da sürekli internete bağlı olması gerekiyor. Biz Raspberry Pi kullanmıştık. Model 4 GB kullanmıştık. Onun da şu anda 2000-2500 lira gibi bir fiyatı var. İşte güç adaptörü, SD kart gibi ufak diğer kalemlerde çıkıyor. Yani ortalama 3000 lira gibi düşünebilirsiniz. 3000 liralık o maliyeti yapmanız gerekiyor ki Home Assistant'ı kurabilirsiniz. Bir de bunu kontrol edebileceğiniz tabii ki bir panele ihtiyacınız var. Burada tablette kullanabilirsiniz, mobil telefonunuzu da kullanabilirsiniz veya bilgisayarınızda da kullanabilirsiniz. Yani ilk başta sadece bunun için bir tablet almanıza gerek yok. Halihazırda kullandığınız cihazları
cihazlara entegre edebilirsiniz. O konuda bir sıkıntı yok ama sabit duran duvarda bir cihaz olmasını isterseniz de o cihazı almanız gerekiyor. Bu da ek bir maliyet kalemine yol açıyor. Ama kullanımı gerçekten çok eğlenceli, çok keyifli. Zaten bir önceki videoları da izlerseniz orada neler yapabileceğimizi çok daha detaylıca anlatıyoruz. O serinin de devamı gelecek. Onları da kaçırmamak için aşağıdan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yani bu başlığı da özetlemek gerekirse ya hiçbir maliyet yapmadan mobil uygulama üzerinden kullanabiliyorsunuz. Kendi mobil uygulamasını tercih edebilirsiniz. Google'ı tercih edebilirsiniz. HomeKit'i tercih edebilirsiniz. Bunun için ek bir maliyet yapmanıza gerek yok. Fakat bunların fiziki versiyonlarını istiyorsanız veya Home Assistant kurmak istiyorsanız yine bir maliyetle yola başlıyorsunuz. Bir de IFTTT diye if this then that mantığıyla çalışan, eğer ki bir durum olursa başka bir durumun gerçekleşmesini sağlayan bir otomasyon sistemimizde bulunuyor. Bu platformu da ücretsiz olarak bir miktar kullanabiliyorsunuz fakat daha çok senaryo oluşturmak isterseniz belli bir ücret ödemeniz gerekiyor. Bu platformla ilgili de yapabileceğimiz şeylere bir sonraki videolarda değineceğiz. Mesela burada da o videoya spoiler olması için şunu söyleyebilirim. Sevgiliniz bir tweet attığında odanızın ışığının yanmasını sağlayabilirsiniz gibi sosyal medyayı, dijital platformları kullanarak yarattığımız senaryolar, yapabileceğimiz şeyleri gösterdiğimiz videolarda olacak. Dediğim gibi bu platformu da detaylı kullanmak için bir miktar ücret ödemeniz gerekiyor. Ücretsiz halinde de size birkaç tane modül kurmanız için izin veriyor. O platformu da inceleyebilirsiniz. Yani illa bir otomasyon kurmak için aynı markadan cihazların kendi uygulamasını kullanmanıza veya Home Assistant'la farklı cihazlara entegre etmenize gerek yok. Böyle dijital uygulamaları da tercih edebilirsiniz. Onlar da size bir nevi otomasyon kurma imkanı sunuyor. Bir de aslında hem uzun vadeli yaklaşım hem de enerji verimliliği konusu var. Akıllı ev sistemleri inşa ederken de şunu hiçbir zaman unutmayın. Evet, bir maliyetiniz oluyor, bir yatırım yapıyorsunuz. Fakat mesela ışıklarla ilgili bir sistem kurduğunuzda o ışığı son parlaklıkta değil de duruma göre daha hoş kullanıp daha az elektrik tüketmesini sağlayabiliyorsunuz. Veya bağladığınız prizin belli aralıklarla açılıp kapanmasını sağlayarak daha az elektrik kullanmasını, sizin ihtiyaç duymadığınız zamanda kapanmasını veya odada mesela odanın ışığını çıkarken açık unuttunuz ama bir sisteminiz olsa bunu otomatikman kapatabilir gibi aslında daha uzun vadede belli yerlerden tasarruf etmenizi sağlayabiliyor. Mesela akıllı termostat kullanıyorsunuzdur, evin ısısına göre kombiyi ayarlıyordur. Böylece ya çok fazla yanmasını veya evi ısıtmayacak kadar az yanıp aslında size bir fayda sağlamadan gaz tüketmesini engellemiş olursunuz. Odanızın sıcaklığını hep belli bir derecede sabit tuttuğu için de aynı zamanda sizin konforunuz artar. İlla akıllı ev sistemlerini evet evimde işte böyle bir sistem var, çok havalı, çok uçuyor, kaçıyor gibi düşünmeyin. Hem sizin konforunuzu arttıran hem de uzun vadede verimliliği arttırdığı için de aslında bir nevi tasarruf yapmanızı da sağlıyor olarak düşünebilirsiniz. Ondan dolayı bunları sadece bir maliyet olarak da değerlendirmeyin. Sizin konforunuzu ve rahatınızı arttıran sistemler olacak. Konforda da günlük rutinlerinizi düşünüp sabah kalktığınızda işte perdenin açılması, kahvenin demlenmesi, bilgisayarınızın açılması, programınız belirtilmesi, akşam olduğunda ışıkların ayarlanması, film izlerken ona göre ortamın filme adapte olması gibi farklı senaryoları da kullanıp aslında günlük hayatınızı daha böyle motive, daha enerjik hissedeceğiniz noktalara da çıkabilirsiniz. Çünkü bir nevi rutinlerinizin bazı kısımları otomatik olarak gerçekleştiriyor. Bunun için ek bir enerji harcamanıza gerek kalmıyor. Siz sadece gününüzü yaşamaya odaklanıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Bu da bir yerde konforu arttıran ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlayan bir geri dönüş olarak değerlendirebilirsiniz. Bir de şöyle bir durum var. Bir problemi akıllı ev sistemleriyle çözmek bazen geleneksel yöntemlerden daha kolay ve daha ucuz olabiliyor. Kendimden bir örnek vermem gerekirse evdeki merdivenin sadece üstüne bir anahtar koymuşlar. Yani merdiven ışığını sadece üst kattan açıp kapayabiliyorum ama alt kattan açıp kapayamıyorum. Bu da neye yol açıyor? Üst kattan açtım, alt kata indim, hiçbir şekilde kapatamıyorum. Kapatmak için tekrar yukarı çıkmam lazım. Ben bunu alta da bağlatmak istesem duvarın tekrar kırılması, üstteki anahtardan alttaki anahtara bir tane devrenin çekilmesi ve oraya da yeni bir anahtarın monte edilmesi gibi birçok aslında problemle karşılaşıyorum. Yine ileriki videolarda yapacağımız üst kattaki anahtarı akıllı hale getirip alt kata da bir tane kablosuz buton koyup butondan da o anahtarı tetikleyebileceğim bir senaryo oluşturacağız. Yani böyle çok pratik bir şekilde halledebiliyorum. Herhangi bir yeri kırmama, herhangi bir şey yapmama gerek yok. Sadece duvara bir adet buton yapıştırmam ve anahtarı akıllı bir anahtara çevirmem yeterli olacak ki orada da muhtemelen anahtarı değiştirmeyip role kullanacağım. Bunu da ileriki videolarda bakıyor oluruz. Akıllı ev sistemleri ilginizi çektiyse ve maliyeti de nasıl düşüreceğimizi öğrendiysek burada bulunan videodan Home Assistant'ın kurulumuna bakabilir ve siz de kendi Home Assistant'ınızı kurup akıllı evinize ilk adımı atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.